Just a moment, I will make you co-host. Okay. That's nice. So I guess it's recording right now, right? Yeah. Okay, yes, I can see people like giving me the thumbs up. Yeah. So, how did everybody do with the last class assignment? I asked you guys to have a look at the model sheet that I provided, so that everybody could spend some time doing some nice cleanup on the character turnaround. That was the first assignment to get used to the character, to practice what we talked about, which was about. Okay, let me share my screen first. Yes. Okay. Geçen haftaki ders nasıl geçti? Geçen hafta verdiğim çalışma nasıl geçti? Ekranımı paylaşayım, o şekilde devam edelim. Okay, so can you all see the girl? Yes. Yes, we do. Great. Okay. So, let me see here something. Wait. Okay. Mina? Efendim? Hazır mısın? Evet, hazırım. Okay. Elio, Mina will continue to translate for you. Sure. Okay. See you again. Bye bye. Hope to see you again. Yes. Nice to meet you. Yeah. See you soon. Nice to meet. Hi again, Mina. Nice to see you again. Hi, Elio. Sorry, I forgot that you have to translate. I just started. No, it's okay. I also enjoy everything that you teach. Okay, great. So, are you all ready to continue now? Yes. Whenever you are ready, I can start translate. Okay, so I'm thinking how to divide the class for today, because I would like also to get some feedback from the students and see how they manage to, if they manage to do some cleanup, if they if they are brave enough to share what they did. Maybe you can just get into Google Drive and we can ask anyone who wants to show their works. Perfect. Amazing. Yes, that would be great. Yeah. Okay. Öncelikle işte çevirdiğin için teşekkür ederim falan dedi Elio. Şimdi de sınıfı iki gruba ayırmak istiyor ama onun öncesinde Drive'dan ödevini göstermek veya çalışmasını göstermek isteyen varsa onların çalışmasına ayrıca bakmak isterim dedi. Belki chatten benimkine bakabilirsiniz dediğiniz bir çalışma varsa Drive'dan so I asked everyone if anyone wants to show their works. They can write their names on chat and we can have a look from your screen. And I'll tell it again because while I was translating, the session is gone. Okay. Daha demin söylemiştim ama çalışmasını göstermek isteyen varsa chatten yazabilir mi? Geçen hafta dediği. Elio, we have one volunteer, Uğur. He uploaded to the drive. Değil mi? Uğur yükledin mi? Evet. You know what we can do? Sorry, you know what we can do? I'm thinking just to optimize the time that we have. You guys upload your stuff. I will have a look at it after the class for today, and I will give you some feedback next Sunday. So I have a look at the stuff on my own, not now. But I welcome everybody just to upload your stuff, and then we can have a look at it together in the next class. Okay. Bu hafta çok zamanımız olmadığı için şöyle yapalım isterseniz. Herkes yüklesin. Ben bütün çalışmalara tek başıma bakayım ve feedbacklerimi hazırlayayım. Sonrasında önümüzdeki hafta bunun için biraz zaman ayıralım dedi. Okay, whatever, you are the boss. Okay, so let's continue now with the cleaning up a shot. So last class, I asked you to clean up one single model sheet, right? Just a single image.
But now we're gonna do the cleanup for on this shot with the same character. Hatırlarsanız geçen hafta tek bir karakter üzerinden clean up yapma çalışmasını görmüştük. Bu sefer aynı karakterin oynadığı bir sahneyi nasıl temize çekebileceğimizi göreceğiz hep beraber. So for those who have TV Paint or any other software, you only have to import, I already provided a TV Paint file with the shot for you to clean up. Eğer TV Paint kullanıyorsanız Drive dosyasına temize çekilebilecek, clean up yapılabilecek bir dosya yükledim. Ama herhangi bir başka programda da açabilirsiniz diye düşünüyorum. If not, if you don't have TV Paint, I think I uploaded it, or if I didn't, I will. Just a movie file that you can import. You know, it's a movie file with the rough animation that you will be able to import in any software you want if you don't have TV Paint, and then do the cleanup from there. Eğer TV Paint dosyası çalışmazsa bir tane de video move dosyası yükledim. Onu herhangi bir uygulamada açmanız mümkün. Kendi kullandığınız uygulamaya ekleyerek üzerinden clean up çalışabiliriz. If the movie file is not there because I cannot remember, I don't have the Google Drive open now. Don't worry, as soon as this class finishes, I will upload it so that you can maybe work later today or during the week. Şimdi eğer olmazsa bunların hiçbiri endişe etmeyin. Ben dersten sonra tekrardan videoyu yükleyeceğim. Yüklememiş olabilirim. Şu an tam emin olamadım bir anda. Ama şu anda beraber izleyerek öğrenmeniz ve takip etmeniz daha iyi olacak. Alright, so I'm gonna share my screen again. Şimdi Başlamadan bir şey sorabilir miyim? tabii. Hangi şeyi kullanıyor? Teknik malzeme, yani Wacom ya da iPad mi? Ne kullanıyor? Tablet Elio, there olarak. is a question before we start. Which software, which tools are you using? Are you using Wacom tablet and or iPad or like MacBook, whatever? Look, I'm gonna show you if I can turn my camera here. Şimdi kameramı çevirebilirsem size göstermeye çalışacağım. Okay. Görebiliyor musunuz? I'm using a Cintiq. Okay. It's a Cintiq, but also you can, if you have the Cintiq is also one of the, it's made by Wacom. Wacom Cintiq kullanıyorum dedi. But also, if you have a tablet, that's completely fine. I used to, before I had the Cintiq, many years ago, I used to do cleanup with or illustrations or use Photoshop with a tablet and the pen, Yani ben şu an Wacom Cintiq kullanıyorum ama ondan önce tablet ve kalemle çalışıyordum. İkisiyle de çalışmak mümkün ama şu an bu şekilde ilerliyorum dedi. Teşekkürler. The thing is that when using a Cintiq, it's really, really comfortable, because then it's like, it feels like you are drawing on paper, or the same monitor is your paper. Ya Cintiq'le çalışmanın en iyi yanı sanki çalıştığınız ekran bir kağıtmış gibi ya da kağıdın üstüne çiziyormuşsunuz gibi bir his vermesi. Onun için çok memnunum bu aletten dedi. But the hardware, whatever you choose, Cintiq or a pen tablet, whatever, shouldn't become an obstacle, right? Or even if you work on an iPad, it's okay, it's all a matter of just getting used to it, and then that's fine. Ya ama ne kullanırsanız kullanın, bu tamamen el alışkanlığıyla ilgili. Her şeyle çizim yapabilirsiniz, üretim yapabilirsiniz. Alright, so any other question before we start? Başka bir aklınıza takılan bir şey var mı? Sorunuz var mı başlamadan önce? Okay, but don't worry, you can ask me later, or you can interrupt me anytime.
Aklınıza gelen bir şey olursa istediğiniz zaman bölebilirsiniz beni. So, can you all see this girl here? I mean, the shot open? Yeah. Yes, we can see. Herkes görebiliyor mu dedi. Okay, so first thing, when we are about to do cleanup for a shot or a scene, the first thing we have to do is just hit play, okay? Because we need to understand what's going on. Clean up yapmaya başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey yapacağınız şeyi izlemek. Çünkü ne yapacağınızı bilmeden işe başlayamazsınız. So let's hit play and see what happens. Bir oynat tuşuna basalım bakalım neler oluyor. Hold on one sec here. I forgot to, yeah, now. Şimdi tekrar bir şeyler oldu. Let me guys show you this shot from because I also have this opening with a different software, okay, which I feel more comfortable, which is Tumble, okay. But, Şimdi bu TV Paint'ten oynatmıştım. Bir de Tumble'dan oynatacağım. Bu benim daha elimin alışık olduğu bir uygulama. Bir de burada izleyelim aynı sahneyi. because I think now you will be able to hear the sound also. Bu uygulamada aynı zamanda sesi de duyabiliyoruz. Just one sec again here. Okay, so we are going to work with the little girl, okay? So the first thing we have to do in cleanup, cleanup for animation, we cannot just do cleanup one, like we cannot just do cleanup like straightforward. That means we have to, from all of the drawings that we have in the shot, we have to do first the cleanup for the keys and then for the in-betweens. Şimdi bugün öndeki kız çocuğuna odaklanarak çalışacağız. Ama clean up yaparken yapmamız gereken şey bütün sahneleri teker üzerinden geçmek değil. Önce keyframe'lerin clean up'ını yapacağız. Daha sonra in-between'lere geçeceğiz. That means that in the timeline, here, when I can see the animation, then I have to first identify the key drawings. Bu da şu demek, yani timeline'a baktığımız zaman aslında ilk önce hangilerinin keyframe'ler olduğunu belirlememiz gerekiyor. So here I have already marked the drawings in red. Okay, if they're not marked, then you can have this custom panel that I also provided to you guys, and you can go here. There's in the animation tools here. You can use this mark image. Burada gördüğünüz kırmızılarla ben keyframe'leri işaretledim. Eğer TV Paint kullanıyorsanız siz de Animation Tool adı altında olan şu sağ tarafta görebiliyorsunuz. Mark Image diye mavili bir yer var mouse'uyla gösterdiği. Ona tıklarsanız o sahneyi işaretleyecektir. So here I have already marked my keys. So now I will flip only my key drawings. Şimdi sadece key frame'leri görelim. Okay. With the keys on your keyboard F, G, you're able to flip. Eğer keyboard'da F ve G, you also push Command right, Command FG. Only FG, no command or anything. Okay. FG'ye basarsanız sadece keyframe'leri oynatıyormuş. Ben de TV Paint kullanmadığım için tam olarak bilmiyorum ama bakalım nasıl oluyor.
once again, you can customize the key, the shortcuts, depending on your software. But in this case, for me, it's FG. Yes, okay. Başka software, başka uygulamalarda başka bir kısa yolu olabilir dedi. Okay, so there you go. We have number 1, we have this one, this one, this one, this one, this one, this one, that. Okay. Şimdi bunlar bizim keyframe'lerimiz, tek tek oynatayım. So before we continue, I would like to also illustrate the thinking process for the cleanup approach. Şimdi bunları clean up yapmaya geçmeden önce bir de size düşünme mantığını anlatmak, hayal ettirmek istiyorum. Let me see how. Just one sec. So I'm going to illustrate with another shot. Let's say I have this other shot. This is another shot from Cloud. Bu gene Klaus'tan başka bir sahne. Bu sahne üzerinden size illüstre etmeye çalışacağım. Naughty list, Ticos. You lie. Trust me. You do not want to be on the naughty list. So, Ticos. You lie. Trust me. You do not want to be on the naughty list. Okay, so this is what we get, the rough animation. Bu bize atılan taslak çizimdi. But this is how we see the shot in our head, or this is how we should look at the shot, right? Bize video bu şekilde geliyor ama aslında bizim gördüğümüz şey sahne sahne, kare kare bu. That means we see a collection of drawings. All of the drawings in that shot. In this case, from 1 to 111. Bütün sahnedeki çizimleri teker teker gösterdiğimizde birden 111'e kadar devam eden bir sahne sayısı var. From all of those drawings, I will first clean up just a few of those keys, which we call spot keys. Burada gördüğünüz bu 111 tane kareden kırmızıyla işaretlediklerim önemli olanlar, yani keyframe dediğimiz şeyleri ilk önce temizleyeceğim, clean up yapacağım. You can see here that they are Neden acaba? There is a question why we first clean up the keyframes. Oh, okay. It will make sense now when I finish this presentation. You will see, and it will make more sense after I explain later with the little girl. Okay. Birazdan anlatacağım şeylerle neden ilk önce keyframe'leri yaptığımızı daha net anlayacaksınız diyor. You will understand why. You will understand why, but let me just explain what the thought process should be. Şimdi bu düşünce sürecini size anlatayım, sonrasında anlayacağınızı düşünüyorum dedi. Okay. So once we've done the drawings that are in this case in color red, then we can continue with the rest of the keys, which means that it's going to look like this. It's going to be, just one sec. We can't see anything, by the way, if you are playing. Yeah, the thing I closed, here. Okay. So we continue with the keys and the breakdowns, right? So all of those drawings, then I have the ones that are marked in blue and red. I have only those cleaned up first. Şimdi kırmızılar key'ler, daha sonra maviyle işaretlediklerimde breakdown'lar. Önce key'leri, daha sonra breakdown'lara geçeceğim. And finally, I only have to do the cleanup for all of the drawings that are left, which means
Yeah, that one, the ones in green. Hı hı. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra da geriye zaten sadece in between'ler kalıyor. Onlar da yeşille işaretlenmiş olanlar. Okay, so going back to the girl, right? Kıza geri bakacak olursak, So in this case, I'm not gonna, let's just pick the last part of the shot because we don't have time to clean all of the keys here. şimdi bu uzun bir sahne, hepsini temizlemek için. Onun için sadece sahnenin bitişindeki küçük bir kısmı odaklanalım. So I lower the opacity of the rocks and then I'm ready to do the cleanup. Bana verilen ham animasyonunun opasitesini düşürdüm, görünürlüğünü düşürdüm. Şimdi onun üzerinden çizmeye başlayacağım. So let me do something here. I'm using a different software now, but so I am gonna do I'm gonna demonstrate now the cleanup for this drawing and this one, and this one. Şimdi bu gösterdiğim sahnelerin clean-up'larını nasıl yapacağımıza bakalım. Bu 3 sahnenin. So So let's do a bit of cleanup again, just to refresh what we did last time with the model sheet. Şimdi hem geçen haftayı hatırlamak adına hem de clean-up nasıl yapılıyordu bir hafızamızı tazelemek adına ilk başta bir tanesini yapmaya başlayayım. So like this, I have, before I do this, I make sure that I have the model sheet open, maybe in another in a second monitor, so that I can have a look at it. Clean up yaparken elinizde veya başka bir monitörde model sheet'inin açık olması aynı zamanda sizin doğru mu çiziyorum diye kontrol etmeniz için iyi olacaktır. Burada hep aynı kalınlıkta çizgi kullanıyor. Yani bazı yerlerde kalınlaşmasını vesaire yapmıyor mu? Sonra Hani Elio, you are using only one pen, right? Are you gonna change the hardness of the pen or like? No, I'm using the same thickness. I'm just using the same pen. Look, I'm combining two things here. I'm using the spline and also I'm gonna use the freehand strokes. Burada sadece tek bir kalınlıkta ve aynı kalemi kullanarak çizeceğim. Sadece değiştirdiğim iki şey var. Bazı yerleri elimle çiziyorum, el tool'uyla. Bazı yerleri de bilgisayarın bana verdiği aletler, işte kare, yay vesaire çizme şeyleriyle çiziyorum. Tek kullandığım iki şey o dedi. Geri kalan her şey aynı. 12 değil mi kalemin kalınlığı onda? Şu anda 12 görünüyor. Yanlış. 1.2. Burcu da sormuştu da onu da. 1.2 gözüküyor. 12 çok daha kalın olur. Pardon. Tamam. 1.2. Okay. So I'm using now the spline and but also look, I can I'm gonna switch now to the hand stroke. This one just free hand stroke, and I'm gonna pick maybe a thicker brush now. Şimdi mesela kaşlarını yapmak için el tool'unu seçti ve daha kalın bir fırçaya geçti. And this one I can just go just by hand, I can
And of course, you can go back and forth, you know, you don't need to just, you can go like this, you know, like back and forth, just trying to feel the line, and also maybe have a maybe thicker and thin line. Burada her şeyi tek seferde çizmenize gerek yok. Belki böyle 4-5 fırça darbesinde de çizebilirsiniz şu an benim yaptığım gibi. Bu aynı zamanda hem çizgiyi doğru bulmanızı hem de eğer bazı yerlerde daha kalınlaşması gerekiyorsa çizimin o kalınlığı vermenizi sağlayacaktır. Mesela göz buna iyi bir örnek. Peki Mina, mesela burada 1.2 kullanıyor ya, örneğin Clip Studio'da da 1.2 aynı kalınlık mı oluyor, yoksa her programın kendine göre bir skalası mı var? Ya valla muhtemelen aynıdır diye düşünüyorum. Çünkü ekran görüntüleri, ya ekran boyutları aynı olduğu için hani soralım bir. Elio, you are Aynen, using hani you are using two different softwares, and is there the thickness of the pens are same, or like everything is same that you can export one to the another? When you mean when you change software? Yes. Do Probably. you need to change anything, or they have the same things? I don't know how to say. Yeah. Well, if you, it depends. Well, I've never done this. I don't know if I understand the question fully, but why would we change software? I mean, because if you start doing cleanups on, let's say, TV Paint, then you will finish in TV Paint, right? Why would you change the software? No, I mean, you show us two different softwares. That's why I asked if it's changing. Standartizasyon var mı gibi yani? Yes, if the thickness, the size of the brushes, yes, you can pick the one that you that works for you and also for your hand pressure, but it doesn't necessarily have to be exactly the same. Okay. This is just I'm suggesting this size according to my hand pressure, but you can pick any other size. If you want to do a thicker line or a thinner line, it's really up to you. Okay. Diyor ki muhtemelen aynıdır ama ben şu an bu kalınlıkta çiziyorum diye illa sizin de bunun aynısını tutturmaya çalışmanıza gerek yok. Hem bu çalışmada hem de kendi çalışmalarınızda isterseniz daha kalın veya daha ince çizebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Continue here, like I was. Oh yes. So I'm using the spline, the freehand stroke, and for example, for the pupils here, I can go and use this ellipse, the ellipse tool. You know, like I can do just one little. Şimdi mesela gözün üst tarafını yani işte o kaş mı oluyor, kirpik mi oluyor? Orasını el yapma yeriyle yaptım ama irislerini elips tool'uyla çizeceğim. I can fill it up with the bucket also if you want. Aynı zamanda çizdiğim şekillerin içine boya kovasıyla doldurabilirim. Okay, and I'm gonna use this one here. You can use the clone tool also, because I wanna keep the original there. You know, I just wanna keep one so that I can reuse it later. Burada bir tane çizdikten sonra onu klonlama yani kopyalama şekliyle çoğaltabilirsiniz. Ben şimdi bir tanesini yerleştirdikten sonra bir tanesini de sağda saklayacağım. Sanıyorum onu da ikinci gözlük kullanacak. So for example, I'm gonna grab this one here also. I'm gonna Evet, şimdi onu da diğer göze koydum.
Actually, what we could do even better. With the clone tool, we can just clone the whole eye, but then I will resize it. You know? Aslında göz bebeğini klonlamak yerine bütün gözü klonlamak daha mantıklı. Şimdi gözün tamamını klonlayıp birazcık şeklini küçülteceğim. There you go. So that's a quicker way to have the two eyes. Bu çok daha hızlı bir yöntem. The same, if I wanted to do the other eyebrow, I can pick this one. You hit X, on your keyboard, and then readjust. Şimdi aynısı kaşlar için de geçerli. Şimdi ilk çizdiğim kaşı kopyalayıp yapıştırıp biraz açısıyla oynayarak ikinciyi elde edeceğim. Okay. So I continue with the freehand stroke for this. And after cleanup, the animation is colored, right, Elio? Once you're done with the cleanup, then only then you can color your own clean drawings. Yes. Şey diye sordum, cleanup bittikten sonra mı renklendirme aşamasına geçiliyor diye. O da evet dedi. Sometimes you can go with one stroke like this, very quick. Zaten çizdiği şeyi en üste taşıdığı zaman renk her zaman altta kalıyor. Öyle yapıyordu diye anladım. Yani bu ama bilmiyorum, Klaus izledin mi de bayağı doku falan da var. Yani çok yani boyaması da en az çizmesi kadar sürüyordur onun bence. Renklendirmeyi de kendisi mi yapıyormuş? Soralım. Elio, are you also doing coloring or there's other people on your team? No, I don't do color. Usually, I rarely do color myself. Yeah, I'm not an expert in color, really. Ben renklendirme yapmıyorum. Renklendirme konusunda da çok iyi değilim ama yani gerekirse yaparım dedi. But some cleanup people, like I have worked on some projects where I did some where I did some color as well. It's very simple. You just pick the bucket and then you just click and fill the area. Ya bazı renklendirmeler çok basit oluyor. Direkt boyama kovasından seçerek doldurabiliyorsunuz. Öyle şeyleri ben yapıyorum ama çoğu zaman öyle olmuyor renklendirme dedi. There's on YouTube you can find tutorials on also how to color in TV Paint. Eğer renklendirmeyle de ilgileniyorsanız cleanup işlemi tamamlandıktan sonra YouTube'da çok güzel tutorial'lar var nasıl yapılacağına dair. Belki onları da izleyebilirsiniz. Bir şey daha merak ediyorum. Mesela bu sahneleri birileri planladıktan sonra işte bir renk paleti verip sonra renklendirecek olan kişiden bu renklere uyarak mı yapmasını istiyor? Yoksa kişi tamamen kafasından mı istiyor? Soralım ama aslında geçen hafta gösterdiğim model sheet vardı ya, onlar gibi renk paletleri ve bir sürü şeyin paleti de oluyor. Oradan seçiyor genelde. Yok, onu biliyorum. Yani atıyorum yaptığı çizgi filmde yapan kişi bir renk paleti belirlemiştir. Soralım. And there's another question about coloring. I know you're not a master, but there's a question. How the coloring people choose the
color palette, like on the designing stage or? Okay. Yes, that's a good question. Usually, colors already come with. There's another model sheet with the colors, right? So what I did in the past, I imported the model sheet here in TV Paint, the one with colors, and then you can go with the, with the pickers here, this one. You can see that the cursor transforms into a color picker, and then you go, and then, okay, let me just demonstrate. Wait, just one second. Önce anlatmaya çalıştı, şimdi anlatmak zor olduğu için göstereyim dedi. Normalde şöyle oluyormuş, animasyonla beraber bir renk paleti geliyor ve o renk paleti içinden yani eyedrop var ya, onunla seçe seçe ilerliyorlarmış. When you import the model sheet, for example, here you have the little girl. Şimdi diyelim ki bu bir şu öndeki kızın model sheet olsun. Yani işte karakter sayfası. Okay, beautiful drawing. Çok güzel bir çizim oldu. Okay, let me just close. I'm doing something very quick here, okay? Şimdi hızlı bir şeyler yapıyorum. So let's say this is the color model sheet here. Diyelim ki bu renk için hazırlanmış bir şey olsun. Kağıt olsun. Let's say okay. Let's just pretend this is the model sheet, right? Import it in TV Paint. Diyelim ki bu yaptığım soldaki çalışma bu kızın renk paleti olsun. So let's say I want to paint this little girl. So all I have to do is like, okay, well, let me hat here. Let's say this is the hat. Okay. Diyelim ki bu da şapkası olsun. Okay. So this is the hat. What I wanted to show you. Okay, so this is the model sheet here. So all you have to do, I want to paint this. Let's suppose the cleanup is done. So I want to go with this sticker here. Solda gördüğünüz renk seçme paletini alırım. Oradan I go with the sticker. I go blue. I pick the blue. With the bucket here, and I paint the hat. As simple as that. Bu gerçekten en basit boyama şekli ama bu şekilde yapabilirsiniz çalışmalarınızda. Let's say I want to paint the face. So again, I go with the picker. I pick, okay, this is the skin color. Look, I click on it. I go with the bucket here, and I go like pick, and I paint. Okay? Diyelim ki turuncuda ten rengini, yüzünü boyayacağız. Buradaki turuncuyu seçip aynısıyla kova yardımıyla boyayabilirsiniz. I am simplifying the color process because usually the color should be done on a separate layer. Okay, it depends. It depends. It can be done on the same, but sometimes it's better to have it on a separate layer. Şimdi bunu böyle yaparsanız bunların renkleri aynı layer'da olmuş oluyor. Ama aslında her zaman da değil, çoğu zaman rengin ayrı bir layer'da olması gerekir. Ama en basit aşamada eğer renklendirmek istiyorsanız bu şekilde aynı layer'a boyayabilirsiniz. Why is that? Because let's say the whole thing is colored, but then you realize that you want to make some changes in the line. So then you would have the line on a separate layer. You make all the changes without really affecting the color, and the other way around. If there are some problems with the color, then you would only fix the color without touching the line. Peki neden animasyonla boyamanın ayrı layer'larda olması lazım? Çünkü hem renklendirme hem de animasyon bittiği zaman diyelim ki çizgilerde bir hata gördünüz.
onu düzeltmek çok zorlaşacaktır. Veya renklerde bir yeri yanlış boyadınız ve bunun animasyon bittiğinizde fark ettiniz. Onu tekrar düzeltmek ayrı bir layer'da olursa çok daha kolay olur. Okay. We might, if we have time next class, I might be able to go back to color, but for me, it is very important that you guys learn how to do the cleanup. Like I said, all the coloring part, there's a lot of YouTube tutorials and videos that you can look at. Dediğim gibi eğer renklendirme konusuna ilgiliyseniz çok fazla YouTube'da bununla ilgili video var. Onları incelemenizi öneririm. Önümüzdeki hafta dersimizde vakit kalırsa belki birazcık da renklendirmeden bahsedebilirim. Look here, this is super important, something that I mentioned to you last week. When I'm doing cleanup here, for example, Şimdi şuraya herkesin dikkat etmesini istiyorum. Bu geçen hafta bahsettiğim bir şeydi ve çok önemli cleanup aşamasında. When I'm cleaning up this line, look, I just go beyond, right? I just don't stop here, right? When I do the cleanup of the face, because I want to visualize that the face actually, the cheek, just goes up and it anchors here, right? The same here. If there was maybe an ear, this is what I would see. So this is construction. Şimdi kırmızıyla çizdiğim yerlere bakarsanız yana saçın değdiği yerde bitirmedim, devam ettirdim. Çünkü aslında yüz devam ediyor. Belki burada bir kulak var, kulak devam ediyor. Onun için çizgilerin nasıl devam ettiğini ve çizgilerin neleri kapsadığını düşünmek çok önemli clean up yaparken. For example, here I have this line, which is the line for face, but then I do have the lips that are overlapping. Mesela burada bir çene var. Bir de çenenin altında dudakla üst üste binmiş bir çizgi var, görüyorsunuz. So once I have that line for the face, now I can do the lips. So I will just clean up the lips, which is a line that is overlapping here. Mesela çene çizimini tamamladıktan sonra alt dudağı bu şekilde yapacağım. Once I have this, the lips, once I'm happy, then later I can go and erase the lines that are not needed anymore. Diyelim ki alt dudaktan memnunum, güzel çizdiğimi düşünüyorum. O zaman çenenin çizgisini sileceğim. Okay, and look, so in this way, why do we do this? So that the cleanup looks really, really, really solid, you know, because the construction, even though it's not visible, but still, I have lines following that construction. Aynı şey bu çene bitimi ve saç için de geçerliydi. Burada da çizgiyi kesik bırakmadım ve sonuna kadar uzattım. Çünkü bu aslında karakterin inşasında olması gereken bir şey. Karakteri inşa ederken. So, if I fast forward, I'm done with the cleanup of the character here, and this is how it should look. Şimdi ben bunu daha önceden tamamlamıştım. Ona geçelim. Bütün cleanup tamamlandığında bu şekilde gözükmesi gerekiyor. So, once you have done the cleanup for one drawing, then you have to do the cleanup for the last key that we selected, right? We have this key, this one, and this one, this one, this one. So I've done the cleanup of this one, and I will do exactly the same with the last one. Şimdi diyelim ki birinci sahnenin clean-up'ını tamamladıktan sonra şimdi sıradaki temizlememiz gereken sahne en son sahne. Yani bu sahne olacak. So 9 yazan. And now comes the interesting part, because now we have to think in many drawings, like I showed you in the example, right? We cannot think of just one single drawing. We have to flip between all of the drawings, right? And see how they relate to each other. Şimdi diyelim 9'u da çizdik. Asıl zor yer
yeni başlıyor. Çünkü şunu düşünmeniz lazım. Aradaki geçiş yapan sahneler birbirleriyle nasıl konuşacaklar? Oradaki çizgilerin de birbirini takip etmesi gerekiyor. So I check how the drawings are working together. Right? Şimdi 1 ve 9'u yaptıktan sonra ikisine bakıyorum. Yanlış olan bir şey var mı diye. Sorry, I have a question. Yeah. In these drawings, the left hand of the girl is the same in both poses. Sorry, the left hand of the girl is The what? left hand of the girl is no, the other hand. Oh, okay, her left hand. Yeah. Yeah, her left hand. It's stable in both poses. Should we draw it again, or should we just copy it in? Well, that's a thing. That's a good one because here, for example, I wanted to. There's a bit of a difference, here. If you are in doubt, you have to go back to the animation. Again, you just get rid of the rough because you get rid of the rough, and then you go like this. It's very rough, so you really don't see what's going on there, right? But it looks like it's kind of pressing down, right? Because of the weight. So my interpretation was like, okay, I'm gonna give it a bit of weight. So I squashed the hand a little bit, you see? Which adds a bit to the animation. But if you're in doubt, and if you are working with the animator, then if somebody else animated the shot, then you can go and ask that person, hey, it's not very clear, because cleanup has to do with interpreting the rough, what's going on, what the animator wanted, right? So cleanup is really not just tracing back drawings, it's actually understanding what's going on in the roughs. Does that make sense? I need to translate before I forget. Oh, sorry. I told you to say it very, very easy. Like, okay. Okay. You have to understand what's going on in the animation first to be able to translate that into the clean. Şimdi bir kişi şey diye sordu, kim olduğunu göremedim ama mesela bu çizimde kızın sol eli hiç hareket etmiyor. Acaba o sol eli direkt kopyalayıp yapıştırabilir miyiz dedi. Elio da dedi ki aslında hareket etmiyor değil, animasyonu tekrar izlediğinde diğer elini havaya kaldırdığı için onun eline yük biniyor. Onun için o elin değişmesi lazım, birazcık daha küçülmesi lazım. Ama bu işte tam olarak clean up. Çünkü clean up sadece görünen bir şeyi üstünden trace etmek değil, onun ne olduğunu, ne yaşandığını algılamak üzerine kurulu dedi. So, to answer your question, should the hand be copied or should be kind of like animated? Okay. Yes, thank you, Elio. Yeah, so in this case, of course, you can copy, okay? You can do that. You can simplify it for now. That's okay with me because there isn't much of a change from this key to this key, okay? So it's okay because, yeah, I won't be that picky. But if you don't want to copy paste it, then you can actually squash it a bit. Yani peki soruya tekrar geri dönelim. Copy paste yapamaz mıydık? Elbette yapabilirdik. Özellikle şu aşamada isterseniz direkt oradaki sahneyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ama birazcık daha üstüne bastırmak daha iyi olacaktır. Ama bu kadar sert bir öğretmen olmayacağım sizin için. Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz isterseniz. Okay, so I would like you guys to just pick this last drawing. Don't pick the whole scene because it's going to be so long. Okay, so let's just call this. You can start with this drawing. You can call this drawing number 1. Okay, that's the first key to clean up, and then we can call this one number 9. Okay. So. Şimdi bütün sahne çok uzun olacağı için arka bitişindeki birkaç sahneyi çizelim demiştik. İlk çizime 1 numara ve son çizime 9 numara diyecek olursak ara çizimlerde ne yapacağız? Onun üzerinden hızlıca geçelim. You can call this one, so this is number 1. Bu 1.
This will be number 2. And then you can copy this chart. This is just a chart that I made, okay? Because we're going to be working in just this last small section. Bu benim yaptığım bir işte çizelge gibi bir şey. Nasıl geri kalan sahneleri çizeceğimize yönelik. Bu 2 numaralı sahne. So, number 1, number 2, then we have, from number 2 we have 3, 4, 5. This is 5. Bu 5 numara. Then we have number 7. Bu 7 numara. Number 9. Bu da 9 numara. So, if I flip between those drawings there, this is how it's going to look. Şimdi bu 5 çizim arasında gidersek nasıl gözükeceğine bir bakalım. Okay, there you go. And then next week, I'm going to show you, so these are just the keys. And then next week, we're going to work on the in-between. Şimdi bunlar sadece keyframe'ler. Önümüzdeki haftada in-between'lerin çizildiği zaman nasıl olacağını göstereceğim sizlere. And there's a question, by the way, Yeah. how is the cleanup artist working like as a team, or he or she is working on their own? Because to pretend like this is one hand made it animation, it's really hard. How do you make the this teamwork, or do you work alone? Okay, that's also a good question. Let me see if I understand. Usually in a cleanup team, we divide the tasks. So there's some artists that are only doing keys, and some other artists that are only doing in-betweens. Bu da çok güzel bir soru. Şöyle ki aslında ekip olarak çalışılıyor ama ekip genelde 2'ye ayrılıyor. Bazı artistler sadece keyframe'leri yapıyor, bazıları ise sadece in-between'leri yapıyor. Sonradan birleştiriliyor bunlar. And in some productions also, I worked in some productions where I had to do everything, keys and in-betweens and color. Ama bazen de işin işte büyüklüğüne veya bütçesine göre değişiyor. Benim hem clean-up'ı yaptığım, hem renklendirmeyi yaptığım, hem de bütün hem keyframe'ler, in-between'ler, her şeyi çizdiğimde oldu yani, dedi. Okay, but so the task for next week, you guys have to clean up the keys that I just gave you now from 1 till 9. So if you want, did everybody manage to copy these keyframes? Number 1, 2, 5, 7, and 9. Şimdi önümüzdeki haftanın görevine geleceğim. Sizden bu keyframe'leri teker teker çizmenizi istiyorum. Bu 1'den 9'a kadar üstünden tek tek geçtiğim keyframe'lere ulaşabildiniz mi? Veya ekran görüntüsü almak ister misiniz? So once again, I'm going to remind you that when you do Şimdi gösteriyorum ekran kaydı almak isteyenler için. Elio, can you show the all frames again? Maybe there's someone who wants to take screen shares. Yeah, no problem. Thanks. This is there's a lot of drawings here in this scene, right? But then she goes down here, right? And then when she looks up here, that's number 1. Okay. Şimdi koşturuyor, yere düşüyor. Düştüğü andaki sahne 1 numara. Okay. Also, you can have a look at the here. Look at the frog here. It's this frame here. She goes. There's a look at the frog before the frog jumps. That's the frame. Okay. Şimdi kurbanın zıplamaya başlayacağı sahne gibi de düşünebilirsiniz eğer daha sonradan çalışacaksanız bunu. Şu kurbağa da ortada duruyor.
So that's one key here. Bu birincisi. Key number one. And then you go to key number two. One. Bu ikincisi. And then you go to number 5. Bu 5 numara. Then you go for number 7. And number 7 ve 9. Okay. So next class, also try to copy this chart. Bu arada bu yanda çizdiğim chart'ı da yani grafiği de eklerseniz size yön verecektir. Onu da ekleyebilirsiniz. Because here, this when you see a number with a line underneath. Şimdi mesela burada altı çizili bir rakam görüyorsunuz örneğin 3'te. Bunun bir anlamı var. This means that this is a breakdown. Bunun anlamı bu breakdown demektir. So usually we have keys. Genellikle renkler şu şekilde olur. Keyframe'ler kırmızı. Ben artık kendi kendime çevirmeye başladım. And in betweens. These are the color chart, right? Yes. Evet. Bu in between'ler yeşil, maviler breakdowns ve kırmızılar da keyframe'ler. So usually, what the assignment for next week is you have to do the keys from 1 to 9, and then next class we will look at breakdown and in between. Bu hafta 1 ile 9 arasındaki keyframe'lere baktık. Sizin bunun çalışmanızı istiyorum. Önümüzdeki haftada geriye kalan breakdown ve in between'lere bakacağız. Okay. So this is important. When you do the cleanup, you have to think of the following. I'm going to show you another example here. Şimdi burada önemli bir şey var. Size başka bir örnek üzerinden tekrar bahsedeceğim. Cleanup yaparken bütünü düşünmek üzerine. Let's suppose that this is another model sheet from Margot. Bu gene aynı filmden başka bir karakterin karakter sayfası. This is all you have to think of. Let's say you have this model sheet here. Diyelim ki buna sahipsiniz şu anda. You have to think of volume. First of all, proportions here. Proportions meaning how tall. The volume of the head, how big the head is compared to the body and to the hat, for example, in this case. İlki proporsiyon. Proporsiyon da şu demek. Mesela kafa vücuda oranla ne kadar yer kaplıyor? Şapka ne kadar yer kaplıyor? Önce buna dikkat etmek gerekiyor. You have to think of volumes also. It's the same thing, how big that it is compared to the dress, compared to the little detail on the shoe, for example. İkinci dikkat edilmesi gereken şey de gene benzer bir şey ama yüzü, eteği veya ayağındaki süs tokası ne kadar yer kaplıyor? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. The axis, that means all those lines that divide the character. For example, the line where the eyes are sitting here, or how those lines, the axis, how they work in the front view, in the 3/4 front view, profile, blah, blah, blah. Üçüncü düşünmemiz gereken şey akslar. Akslarda mesela vücudunu ortadan ikiye böldüğümüzde gözler nereye oturuyor? Veya 1/4 baktığında, yan baktığında gözleri, vücudu nereye oturuyor? Onları bulmamıza yardımcı olan çizgiler. And
the anchoring points. Anchoring point, this is what I was mentioning to you last week. You know, how, for example, the eyebrow, you know, is connected to the eye with this invisible construction. Dördüncüsü de geçen hafta bahsettiğim anchor noktaları. Bunlar da çizgilerin birbiriyle uyumu gibi. Mesela göz ve kaşın birbirini tamamlaması gibi. And construction. Construction meaning, for example, if I turn this on and off, for example, the hat. You can see, you can think of the hat, even try to see the hidden construction. For example, the top of the hat is actually an oval, you know, and you can see how the oval looks. You know? Şimdi mesela morlu olan şeye bakarsak, üçüncüsü de konstrüksiyon, yani inşa, karakterin inşası gibi düşünebilirsiniz. Örneğin morlu dash çizgiler diyor ki aslında burada şapkası devam ediyor, kafası devam ediyor gibi aslında görünmeyen çizgiler. Okay, so that's all you have to have in mind now when you do the cleanup for all of the keys that I asked for. Şimdi sizden istediğim şey bu bahsettiğim 5 önemli noktayı düşünerek bu sahnelerin clean-up'ını yapmanız. Once again, for example, if I do the cleanup here, you know, and I think of construction, I have to do this. Okay. Şimdi mesela Mina, acaba tekrar gösterebilir mi keyframe'leri? Ekranım dondu, bilmiyorum merkezde nasıl. Bir de videoda durduramıyorum. Niyeyse takılıyor video. tamam, son Tam kez yakalayamadım. tekrar istene. Ya aslında Drive'a koysa çok daha memnun olacağız. Tamam. Elio, is it okay? Can you upload keyframes to the drive after the class as a JPEG file or whatever? Sure, I will try to see, because those keys that I showed you, I will try to see if I can export, because I've used Toon Boom. I will try to manage to, yes, even if they are JPEGs, I will do it, yeah. Yes, perfect, thank you. Tamam, dersten sonra JPEG olarak yükleyeceğim diyor. Bunlar. Rica ederim. Once again, I'm just showing you how, you know, you should look at the drawing, go beyond, you know, these lines go beyond. Also, this one is like building the character in with transparent lines also. Şimdi bu çizdiklerimle karakterin aslında görünmeyenlerini bir adım ötesine düşünebilmeyi istiyorum. You say here I made a mistake. I thought, okay, this line is the upper torso, but actually that line should go here, because I see a bit of yeah, it should be there. This is the torso. Mesela şurada bir tane hata yaptım. Bunun üst göğüs olduğunu düşünüp şu şekilde gideceğini düşündüm ama aslında üstteki çizgi değil, alttaki çizgi daha doğru. For example, here I would think of this graph as going like this. Mesela burada eldivenlere bakalım. Burayı şöyle bir şey gibi olabilir. Eldiven arkadan devam etseydi çizgisi şu şekilde olurdu. Aynı şey burada da geçerli. I'm drawing with a very thick line for you to see, but usually I don't use this thickness. I go with a thinner line. Şimdi normalde ben bu kadar kalın bir kalemle çizmiyorum ama daha net görebilmeniz için bu kadar büyük bir kalınlıkta çiziyorum. Peki biz de öyle kalın çizebilir miyiz?
Elio, can they draw? Is there any suggestion for the thickness, or they can draw anything they want? Any thickness they want. I don't care about that really. Okay. İstediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Benim için önemli değil. Teşekkürler. They say thank you. You're welcome. So once you have this construction, you can actually draw the construction in a different color and then go with black on top. İsterseniz bu konstrüksiyonu önce başka bir kalem, başka bir renkle çizdikten sonra mesela kırmızıyla asıl çizmeniz gereken şeyleri, clean-up'ları siyahla üstünden daha ince bir şekilde de geçebilirsiniz. Aynı buradaki gibi. Thinner line here, maybe. Okay. I'm going a bit quick now just for you to see. It's not a really nice cleanup, but I want you to see. Yani şu an bu çok muhteşem bir clean-up olmuyor ama size göstermek için hızlı hızlı çiziyorum. And then at some point you will get rid of the red line. Bir noktada bütün kırmızı çizgileri kapatıp sadece siyah çizgileri görebilirsiniz. Okay, so at some point you will get rid of the line. O zaman şu şekilde olacak. Okay, and then you go with the eraser here. You just get rid of the Sonra silgiyi alıp kesişen çizgileri silebilirsiniz. and that's it. You go just erase the portions that you don't need. Okay? İşte bu şekilde. Is that okay? Is that clear? Buraya kadar anlaşıldı mı? Her şey net mi? But look, what even if you have doubts, if there's any or if you come, you have to do the cleanup first. You have to do the cleanup for the keys that I asked for, and then you will have a lot of doubts. And then next class, you can ask me all of it. Şu an bir sorunuz olmasa bile diyelim ki keyframe'leri çizerken aklınıza bir şey takıldı. Onları not edip haftaki derste bana sorabilirsiniz. Okay. Okay. I think there is no question. Ya, bir şey demişti, dersi 2'ye böleceğim, 2 gruba ayıracağım falan demişti. Onu sonra mı yapacak ya da vaz mı geçti? Galiba sonradan vazgeçti. Bir düştük geri geldik. Ödevlere de bakacaktı. Ödevlere bakmaktan da vazgeçti. Sanıyorum Tamam. haftaya şey yapacak. Okey. Bir de bu link önermiş ya coloring ile ilgili. Onun kendi referanslarıyla, yani kendi seçtiği şeyden hani kullanmak, bakmak, çalışmak daha iyi olabilir. Rica etmiştim. And Elio, also you suggest there is lots of tutorial on about coloring on YouTube. Yes. Is there any channel that you're following or suggesting students? You can also suggest next week if you don't have in mind. Look, I can show you here. Usually, I'm not following any particular channel, but let me do this. Şimdi size göstereyim. Ya ben aslında YouTube'da böyle çok kanal falan takip etmiyorum ama Let's just see. For example, here we go. Coloring in TV Paint, right? So this is a good one. For example, it's uploaded by the same developers from TV Paint, right? You can see here. Şimdi burada TV Paint Development diye bir tane kanal var. Oradaki TV Paint'i yapan kişiler tarafından açılmış bir YouTube kanalı bu. Ve onların tutorial'ları bayağı güzel. And this one, for example, I've had a look in the past because it works really, it's very easy. But this one, the CTG layers are only works for those who have TV Paint Pro, okay? It doesn't work with just the standard edition.
Bu CTG layer diye yazan bir özellik, yani bir layer'lama varmış galiba. Sadece TV Paint Pro'da çalışıyormuş ama bunun gibi başka videolar da var. Basit renklendirmelere buradan ulaşabilirsiniz diyor. But if you do have just the TV Paint Standard Edition, also there's easy tutorials here how to paint. You know, just go through and find whatever works the best for you. Buradan birkaç tane farklı şey izleyip sizin tarzınıza uyan birini de takip edebilirsiniz. Tamam, klip stüdyo içinde biz kendimiz bakalım o zaman. Teşekkürler. They say thank you. They'll have a look. I bless on. Sorry. Just one sec. I'm going to show you this one. You're welcome. You're welcome. Let me just quickly see this one. Şimdi şuna bakalım. The great. Reklamlar için kusura bakmayın. Yes, I think this one is a good one. I can just share it right now on the chat. Şimdi bence bu güzel bir video. Chat'ten linkini paylaşayım sizinle. If I find the chat here. Bir chat'i bulabilirsem. Yeah. That's a good one because this one I think she is coloring. She creates a new layer, a separate layer, and then she colors in a very clever way without using the CPG layer. Bu aslında çok iyi bir renklendirme videosu çünkü renklendirmeyi ayrı bir layer'da yapıyor. İzleyebilirsiniz. For those who have TV Paint Pro, then yeah, this one is also a very good one. TV Paint kullananlar da bu linki de atayım. Bu da bayağı güzel. Bunu da izleyebilirsiniz. This one. All right, so what I will do now, I will upload the JPEGs for I think it's 5 keys that you have to do. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, for the 5 keys, so that you can have as reference, okay? But I really, really want you to do the cleanup yourself, you know, using the thickness of the line that you like, any brush that you like. It doesn't need to be the perfect line, you know, it can be a bit shaky, but all I expect you to do is just to put a nice construction so that the drawing looks really solid. Size şimdi referans olması için yükleyeceğim Drive'a JPEG olarak ama lütfen kendiniz çizin, oradaki JPEG'ler üzerinden gitmeyin. İstediğiniz kalemle, istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz renkte çizebilirsiniz. İsterseniz titresin, hiç önemli değil. Önemli olan doğru volümleri, doğru konstrüksiyonu kurarak çizmek. Okay. So wait, I need to stop sharing here so you can see me. Ekran paylaşımını kapatayım da beni de görebilin. So, okay, I think we've come to the end of the class for today. I really look forward to seeing your own clean drawings for next class. So also I'm thinking if you finish your clean keys sometime during the week, and if you also want to upload that on the Google Drive, you're more than welcome to do that, and I would happily have a look. Dersten önce bitirenler olursa eğer bu keyframe çalışmasını da Drive'a yüklerlerse ben de hafta içerisinde bakabilirim. Elio, by the way, you can also add comments on the works. You don't need to wait for the class. Sorry. You can add comments on Google Drive for homeworks. You don't need to wait till the lesson starts.
You mean that I can add files or Yes, folders? you can add comments on file. Yes. Okay. Then they can see the command. Okay. You mean the If they command? upload anything. Well, what do you mean by command? It's like You can write your comments. This is a comments. Sorry, right sorry. to- Yeah. I was thinking like something different, like shortcut of the tools and stuff. This Yeah, is of course. No, no problem. Yeah. Bu arada şey dedim, hani eğer çalışmalara feedback vermek istiyorsan comment olarak da Drive üzerinden yorum yazabilirsin dedim. O da tamam dedi. Elio, could you please upload the TV Paint file because I tried with the .mov and I always have some issues apparently, and it doesn't open in TV Paint. Oh, okay. What I can do? Wait, let me check quickly here. I need to open the Google Drive. Just one sec. Sanırım Martina'da Google TV Paint dosyasını indirirken bir hata oluşmuş. Elio hemen kontrol edeyim dedi. Let me. I'm just trying to find the Google Drive here. Google Drive'ı bulayım. Here, Elio. Okay, let me share the screen again very quickly. Tekrar bir ekranımı paylaşayım hızlıca. Okay. So we have here +1. Let me see. We have Martina. Were you able to open this one, the model sheet cleanup TV Paint? No. Not that one, but I did it with the JPEG and I downloaded the brushes. So thank you. Okay. I see what you mean. And then for this one, for class number 2. Oh, okay. There's no TV Paint file here. So would you like me to upload the TV Paint file? Yes, please, so I can try with that, because the .mov doesn't open. I don't know if it's my problem, it's my computer issue, I don't know. I see, but usually if you download this to your computer and then if you drag and drop into TV Paint, then it should work. But let me. Yeah, I did it. It doesn't. I think it's my problem. Okay, no problem. I will upload now another the TV Paint file with the movie file already in there. Thank you. And also, I will mark the keys that you guys are supposed to clean up. It would be great. Thank you. And also, I will upload the JPEGs of the clean keys, okay? Okay. Martina'nın TV Paint ile ilgili birkaç tane sorusu vardı ama Elio videoyu indirdikten sonra direkt çekip sürüklersen açılacaktır dedi. Bu şekilde genel olarak. Ama sonuç olarak hem TV Paint dosyasını hem de çizmemiz gereken 5 tane keyframe'i yükleyecek JPEG olarak. So just to give you one last thing before we go, if I can show you, let me see here, I just uploaded the color version of the girl. Şimdi bu kızın renkli versiyonunu da ekledim. Son olarak gitmeden bir de ona bakalım bitmiş hali nasıl olacak. So, of course you can have a look at this, to get some inspiration also. Okay. This is how the scene would look like after all the keys have been cleaned up and once the scene has been in between as well. Bütün sahneler bittikten sonra ve in between'ler tamamlandıktan sonra sahnenin nasıl gözükeceği bu şekilde. Okay, and then I have more stuff to show you next week as the final, just to wrap up the cleanup class. Son dersimizde de önümüzdeki hafta size başka şeyler de göstereceğim. Okay, good. So guys, once again, thank you so much for having patience, for bearing with me. Oh, that's a nice cat.
Yeah, thank you. Ay, that's so cute. Ay. So I hope you have fun again with this next assignment, and then I'm very happy to also review your stuff and give you some feedback and comments next week. Herkese sabrı için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta çalışmalarınızı görmek için sabırsızlanıyorum dedi. Bir de kucağımda bir ufak kedi var. Ona iltifatlar etti. Okay, thank you Elio. Thank you very much. See you next Everyone week. again, and have a Thank nice you. Bye bye. Thank you. Goodbye. Görüşmek üzere. Herkese bye bye. İyi akşamlar.